Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 4 bezeyle kat kat muhteşem bir börek tarifi vermek istiyorum. Hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 2 su bardağı ılık sütü uygun bir kaba alalım. 2 yemek kaşığı yoğurt. 2 tatlı kaşığı toz şeker. 1 paket kuru maya. Bunu azar azar ekleyelim. 2 tatlı kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Kalan unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unun miktarı kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde ilave ederek hamurumuzu hazırlayalım. Evet, hazırladığım hamurun üzerini kapatarak mayalanmaya bırakıyorum. İki adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Bol zeytinyağı ile kavurmaya bırakıyorum. Evet, soğanların kokusu çıktıktan sonra üzerine haşlanmış ıspanak ekliyorum. Evet, birlikte kavuralım. Kavrulduktan sonra üzerine tuz ve istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben sadece kırmızı pul biber ekledim ve karıştırıyorum. Evet, mayalanan hamuru tekrardan yoğuralım. Tezgah üzerine alarak yoğuralım. Dört eşit olacak şekilde bezeleri keselim ve yuvarlayalım. Evet, bezelediğimiz hamurları hafif un serperek açabildiğimiz büyüklükte açalım.
Evet, diğerlerini de aynı büyüklükte ve ebatta açmaya çalışıyorum. Açtığımız bezelerin üzerlerine 125 gram eritilmiş tereyağını her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Biraz da yağdan kenara ayıralım. Evet, hamurumuzu ikiye katlayalım. Katladığımız yerleri tekrardan yağ sürelim. Evet, katladığımız hamuru diğerinin üzerine alalım. Videodaki gibi katlayarak hazırlayalım. Evet, son iki bezeyi de aynı şekilde katlayarak hazırlamaya devam ediyorum. Evet, katladıktan sonra hamurumuzu buzdolabına kaldırarak dinlenmeye bırakalım. Dilerseniz bu şekilde buzluğa atarak daha sonra da buzluktan çıkartabilirsiniz. Buzdolabının altında 20 dakika dinlendirdikten sonra çıkartıyorum ve elimle hafif bir şekilde açıyorum. Evet, tezgah üzerine aldıktan sonra üzerine hafif bir şekilde un serperek hamurumuzu açalım. Evet, bu kalınlık yeterli olacaktır. Diğerini de aynı kalınlıkta açalım. Evet, ıspanaklı iç harcımızı pay edelim. İki kenarını ortada buluşturarak sıkı bir şekilde kapatalım. Açılma olmasın. Fırın tepsisine ters çevirerek alalım. Üzerine kalan yağın hepsini sürelim.
Bir adet yumurtayı çok az süt ile çırparak her tarafına gelecek şekilde sürelim. Keskin bir bıçak yardımıyla üzerine kesikler atalım. Dilerseniz sade olarak da bırakabilirsiniz. Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, nar gibi kızardı. Hemen fırından çıkartalım. Kendi halinde biraz ılımaya bırakalım. Evet, vaktiniz varsa ılıtarak servis yapın. Misafir geldiği için ben hemen servise ve ikrama hazırlıyorum. Evet, altı üstü nar gibi kızardı. Evet, bir tanesini dilimleyerek içini dışını yakından sizlere göstermek istiyorum. Daha farklı iç malzemeyle de hazırlayabilirsiniz bu böreği. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.